Ay'a indikten sonra her şeyi geri getirdiğimizi mi sanıyorsunuz? Bence bir kez daha düşünün. Milyarlarca dolar, yıllarca süren mühendislik ve insanlığın en büyük çabalarından bazıları bilinçli olarak kasten geride bırakıldı. Bu bir ihmal değildi. Bu planın ta kendisiydi. Peki, insanlığın bu en büyük maceralarından arta kalan o hayalet makinelere tam olarak ne oldu? İşte şimdi NASA'nın terk ettiği Ay modüllerinin izini sürüyor, neden orada bırakıldıklarını ve bugün nerede olduklarını araştırıyoruz. Hikayemiz bu yolculuğun tam kalbindeki o eşsiz karakterle başlıyor, Ay modülü. Ama bu bildiğiniz uzay araçlarından biri değil. O tek bir görev için yaratılmış, inanılmaz kırılgan bir kahramandı. Apollo Ay modülü ya da kısaca LM. Bakın bu insanlık tarihinde bir ilk. Sadece ve sadece tek bir amaç için, tek bir yolculuk için yaratılmıştı. Ay'a inmek ve o kadar özeldi ki başka hiçbir yerde, hatta kendi gezegenimiz Dünya'da bile uçamazdı. Düşünün, bu makine o kadar hassastı ki Dünya'nın atmosferine asla dayanamazdı. Duvarları bazı yerlerde alüminyum folyo kadar inceydi. Her bir gramı titizlikle hesaplanmıştı. Çünkü bilirsiniz, uzay yolculuğunda ağırlık en büyük düşmandır. Görevi basitti ama bir o kadar da zordu. 2 astronotu Ay yüzeyine indirmek ve onları güvenle yörüngedeki komuta modülüne geri götürmek. Peki ya sonrası? Sonrası planın bir parçası değildi. İyi de böylesine bir mühendislik harikası neden bile isteye geri getirilmedi? Cevap sadece fizikte değil, aynı zamanda tarihin en yoğun dönemlerinden birinin o acımasız baskısında gizli. O yıllara bir gidelim. Soğuk Savaş zirvedeydi. Sovyetler Birliği ile amansız bir yarış vardı ve Başkan Kennedy'nin koyduğu 10 yıllık sürede dolmak üzereydi. O yıllarda tek bir öncelik vardı: Ay'a ilk ayak basmak. Geride ne bırakılacağı kimsenin umrunda değildi. Bu yüzden Ay modülü sadece Ay'ın koşulları için değil, o çağın acelesi ve hırsı içinde tasarlanmıştı. Ve işte o hırsın matematiği. Rakamlar aslında her şeyi anlatıyor. 16.000 kilogramdan fazla bir aracı Ay'ın o zayıf yer çekiminden koparıp Dünya'ya geri getirmek, bu basit bir mühendislik problemi değildi. Bu fiziğin temel kanunlarıyla girişilen bir savaştı ve bu savaşta her bir gramın çok ağır bir bedeli vardı. Bakın, uzayda her kilogram yakıt demektir. Daha fazla yakıt ise daha fazla ağırlık. Bu tam bir kısır döngü. Tüm Ay modülünü geri getirecek o yakıt, görevi en başından imkansız kılardı. Onu geride bırakmak ise hem astronotların güvenle dönmesini sağladı, hem de yanlarında çok daha değerli bir şey getirmelerine olanak tanıdı: Ay'dan toplanan o eşsiz kaya örneklerini. Yani Ay modülünü geri getirmemek bir unutkanlık değildi. Bir ihmal hiç değildi. Aksine bilinçli, en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış ve görevin başarısı için zorunlu bir mühendislik kararıydı. Terk edilmek onun tasarımının bir parçasıydı. Başarının bedeli işte buydu. Peki, bu planlı terk ediş tam olarak nasıl gerçekleşiyordu? Her modülün vedası birbirinden farklıydı ama hepsi aynı soğukkanlı hassasiyetle planlanmıştı. Astronotlar Ay yüzeyindeki görevlerini tamamladığında, modülün alt kısmı, yani iniş kademesi, sonsuza dek orada kalacak bir anıta, bir fırlatma rampasına dönüşüyordu. Üst kısım, yükselme kademesi ateşlenir, yörüngedeki komuta modülüyle buluşur, astronotlar ve değerli kargoları aktarılırdı. Ve o son kenetlenme çözüldüğünde, o kırılgan öncü görevini tamamlamış bir şekilde uzayın mutlak sessizliğine bırakılırdı. İniş kademeleri insanlığın Ay'daki ilk anıtları olarak yüzeyde kaldı. Yükselme kademelerinden bazıları bilim insanlarına Ay'ın yapısı hakkında sismik veri sağlamak için kasıtlı olarak Ay yüzeyine çarptırıldı. Diğerleri ise yavaşça bozulan yörüngelere bırakılıp kaderlerine terk edildi. Ve böylece en başından beri aklımızdaki o ana soruya geliyoruz. Aradan onca yıl geçti. Peki bu tarihi eserler, bu uzaydaki yankılar şimdi tam olarak neredeler? Bu tablo her bir modülün kendine özgü kaderini özetliyor aslında. İniş kademelerinin çoğu onları bıraktığımız yerde, sessizlik denizinde, fırtınalar okyanusunda sessizce duruyor. Apollo 13'ün kahraman modülü Aquarius ise mürettebatını kurtardıktan sonra bir ateş topu olarak bize veda etti. Ama
İki tanesinin hikayesi var ki diğerlerinden tamamen ayrılıyor ve uzayın derinliklerinde devam eden birer gizeme dönüşüyor. Apollo 10'un Snoopy'si, o Ay'a inişi son provasını yaptıktan sonra Güneş sisteminin derinliklerine salındı. Adeta kaçıp kurtulan tek modül. Şu anda bir yerlerde, gezegenlerin arasında sessiz bir yörüngede dönmeye devam ediyor. İnsan yapımı kayıp bir gezegen. Belki de geleceğin uzay arkeologları tarafından bulunmayı bekliyor. Ve gelelim en şaşırtıcısına. Apollon 11'in Eagle'ı, hani o kartal kondu dediğimiz tarihin en ünlü uzay aracı. NASA yıllarca onun çoktan Ay'a çarpıp yok olduğunu düşündü. Fakat yeni hesaplamalar inanılmaz bir olasılığı ortaya koyuyor. Ya Eagle hala oradaysa? Sonuçta uzayda terk ettiğimiz şeyler sadece makineler değil. Onlar bir dönemin hırsının, yaratıcılığının ve o acımasız ama bir o kadar da etkili pragmatizminin birer zaman kapsülü. Ayda bırakılan şey basit bir metal yığını değil, o dönemin mühendislik anlayışının ta kendisiydi. Eğer insanlık en gelişmiş makinelerini bile geride bırakabiliyorsa, asıl geride bıraktığımız şey neydi?